Merhaba, bu derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Bugün adı belki Edison ya da Marconi kadar ön planda olmayan ama modern dünyamızı derinden etkileyen bir isme odaklanıyoruz. Sir John Ambrose Fleming. Ve tabii onun o meşhur icadı Fleming valfi ya da termiyolik diyot. Aynen öyle. Elimizdeki kaynaklar Fleming'in hayatını, buluşunu ve mirasını inceliyor. Amacımız şu: 19. yüzyıl elektrik teorisiyle 20. yüzyıl elektroniği arasında nasıl bir köprü kurduğunu anlamak. Ve neden modern elektroniğin babası dense de hep biraz geri planda kaldığını çözmek. Evet, yani tek bir görünüşte basit bir cihaz nasıl oluyor da koca bir teknoloji çağını başlatıyor? Gelin bakalım. Burada asıl büyüleyici olan şey bence Fleming'in hikayesi. Yani ortada duran parçaları birleştirmesi. Bilinen ama tam açıklanamayan bir anomali var. Edison etkisi. Hı hı. Yeni bir bilimsel keşif var, elektron ve acil bir teknolojik ihtiyaç, daha iyi bir radyo alıcısı. Fleming bunları ustaca bir araya getiriyor. Bu da inovasyonu doğası hakkında bir şey söylüyor aslında. Kesinlikle. Bazen olay tamamen yeni bir şey bulmak değil, doğru parçaları doğru zamanda birleştirebilmek. Ve bu sentezi yapan kişiye baktığımızda, yani Fleming'e, hayatının pek de kolay başlamadığını görüyoruz. Doğuştan gelen, zamanla artan bir sağırlık sorunu var. Evet, eğitimi için çalışmak zorunda kalmış. Bütün bunlar onu muhtemelen daha pragmatik, daha problem çözücü yapmış. Eğitim tarafında ise Cambridge'de James Clerk Maxwell gibi bir devin öğrencisi olması var. Bu ona müthiş bir teorik altyapı sağlamış olmalı. Hatta meşhur sağ el kuralını Maxwell'in asistanıyken öğrencilere kolay anlatsın diye geliştirdiği söyleniyor. Hala kullanıyoruz. Vay canına. Bu pratik ve teorik birikim onu hem akademiye hem de endüstriye yöneltmiş. Londra'da Edison şirketlerine danışmanlık yapmış mesela. Elektrik santralleri kurmuş falan. Sonra Amerika'ya gidiyor galiba 1884'te. Evet, Edison'ı ziyarete. İşte o zaman ilk kez şu meşhur Edison etkisiyle karşılaşıyor. Isıtılmış bir metalden vakumda akım geçmesi olayı. O zamanlar tam bir muamma tabii bu. Anladım. Sonra da Marconi dönemi başlıyor. Aynen. Marconi için çalışmaya başlıyor ve 1901'deki o tarihi ilk transatlantik radyo sinyalinin gönderildiği Poldhu vericisinin tasarımında çok kritik bir rol üstleniyor. Ama kaynaklara göre bu Poldhu işi Fleming için biraz buruk bitmiş. Marconi bütün övgüyü almış, Fleming'e vaat ettiği hisseleri de vermemiş galiba. Evet, Fleming bunu cömert olmayan bir muamele olarak nitelendirmiş. Belli ki bir hayal kırıklığı var. Bu durum onu belki de tamamen bana ait olsun diyebileceği bir icat yapmaya itmiş olabilir mi? Çok muhtemel. Ve ironik bir şekilde bu fırsatı yine Marconi sunuyor ona. Daha güvenilir radyo alıcıları geliştirmesini istiyor. Ve işte o an geliyor 1904. Aynen, o aydınlanma anı. Piyasada var olan dedektörler çok güvenilmez, hassas. Fleming çözüm ararken yıllar önce gördüğü Edison etkisini hatırlıyor. Ama şimdi kritik bir fark var. Elektron keşfedilmişti değil mi? J.J. Thomson. Kesinlikle. Artık biliyor ki o etki aslında ısıtılmış filamandan çıkan elektronların tek yönlü akışı. İşte o an jeton düşüyor. Bu tek yönlü akış, radyo dalgalarının gidip gelen alternatif akımını AC, ölçülebilir bir doğru akıma DC'ye çevirebilir. Yani sinyali doğrultabilir. Harika bir bağlantı. Hemen basit bir düzenek kuruyor. Bir ampul, içinde ısıtılmış bir tel, katot, karşısında metal bir plaka, anot. İşte bu salınım valvi, yani diyot. Termoyonik emisyonun ilk pratik uygulaması. Patentini de alıyor hemen. Ve bu basit görünen alet radyo teknolojisini bir anda değiştiriyor. O güne kadar kullanılan o hassas, ayarı zor detektörlerin yerini alıyor. Radyoyu çok daha güvenilir kılıyor. Tabii, hikaye burada bitmiyor. 2 yıl sonra 1906'da Amerikalı Lee De Forest sahneye çıkıyor. Evet, Audion ile. Aynen. Fleming'in diyotuna üçüncü bir eleman ekliyor. Bir ızgara. Katotla anot arasına. Bu ızgara sayesinde cihaz sadece sinyali algılamakla kalmıyor, aynı zamanda onu güçlendirebiliyor. İşte bu, elektroniğin önünü tamamen açan dev bir adım. Ama bu durum patent savaşlarına da yol açıyor tabii Fleming ile De Forest arasında. Hem de nasıl?
Uzun yıllar süren davalar oluyor. Şüphesiz DeForest'ın triyotu, yani bu 3 elemanlı tüp bir devrimdi. Amplifikasyon yeteneği her şeyi değiştirdi. Ama sizin de dediğiniz gibi. Ama şunu unutmamak lazım. Fleming'in diyotu o kapıyı açan ilk anahtardı. Güvenilir bir algılama olmadan güçlendirmenin bir anlamı yoktu ki. O temel adımı Fleming attı. Ve bu vakum tüpleri ailesi diyotlar, triyotlar, pentotlar neredeyse yarım yüzyıl boyunca elektroniğin bel kemiği oldu. Aynen öyle. Radyolar, televizyonlar, radar, ilk devasa bilgisayarlar, ENIAC gibi hepsi bu teknolojiyle çalışıyordu. Fleming'in kişiliğine baktığımızda da ilginç bir durum var. Çok başarılı bir bilim insanı, eğitimci, yazar ama aynı zamanda dindar bir Hristiyan ve yaratılışçı. Evrim teorisine karşı aktif olarak mücadele ediyor. Evet, bu o dönemin bilim ve inanç arasındaki gerilimlerini yansıtan ilginç bir paradoks. Yani bir yanda fizik ve mühendislikte çığır açıyor, diğer yanda biyolojinin temel teorilerinden birine karşı duruyor. Nasıl arada yürüttüğünü merak ediyor insan. Bilimsel katkıları ise yaşadığı dönemde fazlasıyla takdir görmüş. Royal Society üyeliği, Hughes madalyası, Faraday madalyası gibi pek çok ödül almış. 1929'da da Sir unvanı verilmiş. Toparlayacak olursak, Toparlarsak, evet, Marconi radyo yayınını geniş kitlelere ulaştırdı, De Forest sinyalleri güçlendirmeyi mümkün kıldı ama her şey Fleming'in attığı o ilk, basit ama vazgeçilmez adımın üzerine kuruldu. Onun valfi modern elektroniğin temel taşıydı. Pazarlık kabul etmez bir ilk adımdı. peki bütün bu anlattıklarımızdan dinleyicilerimiz için nasıl bir anlam çıkarabiliriz? Fleming'in öyküsü bana şunu düşündürdü. Büyük yenilikler genellikle böyle. Hani ortada duran ama kimsenin birleştirmeyi düşünmediği parçaların bir anomali, bir teori, bir ihtiyaç bir araya getirilmesiyle ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Onun valfi basit görünebilir ama elektronik çağının kilidini açan anahtar oydu. Bazen olay var olanı farklı görebilmekte. Tarih de genellikle daha parlak sonuçları, mesela Marconi'nin yayınını veya De Forest'ın amplifikasyonunu, o sonuçları mümkün kılan ama daha sessiz, daha temel, ilk adımlara tercih edebiliyor. Çok doğru. Fleming işte bu sessiz ama zorunlu temeli atan kişiydi. Ve size üzerinde düşünecek bir soru bırakalım o zaman. Fleming, teorik fizik ile pratik mühendisliği birleştiren biriydi ama aynı zamanda bilimsel çalışmalarıyla çelişkili gibi duran köklü inançlara sahipti. Şöyle bir kendi ilgi alanlarınıza, çalıştığınız konulara bakın. Bugün yerleşik bilgiler, çığır açan yeni keşifler ve belki de derinden bağlı olduğunuz inançlar arasında benzer gerilimleri nerede görüyorsunuz? Günümüzde bireyler, hatta toplumlar bu tür karmaşık kesişim noktalarında nasıl yol alıyorlar, nasıl ilerliyorlar? Bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız için teşekkür ederiz.